Herkese merhaba. Bugün iki farklı kadife kumaş kullanarak yaptığım bu lastik tokayı nasıl yaptığımı göstereceğim size. Pinterest'te gördüğüm bu fotoğraftan sonra bir benzerini yapmak istedim. Bu arada bu tokadan yaparsanız lütfen benimle de fotoğraf paylaşın. Daha önce 3 farklı yöntem göstermiştim bu lastik tokalardan yapmak için. Bu yöntem oradakilerden daha farklı ilerleyecek. Sabırlıysanız eğer elde de dikebilirsiniz makineniz yoksa. Ben elimdeki küçük ölçüdeki kumaşları kullandım. Parçaların uzunluğu 50 cm. Çiçekli olan kumaşın tokada 5 cm genişliğinde olmasını istediğim için dikiş payı ile 12 cm genişliğinde kestim. Düz renkte olan kumaş ise 3,5 cm genişliğinde olacak tokada. Dikiş payı ile 8 cm genişliğinde kestim. Ölçüleri değiştirebilirsiniz. Eğer daha çok büzgü istiyorsanız mesela 60 santim yapabilirsiniz. Bu şekilde daha sık büzgüler olacaktır. Benim elimdeki düz renk kumaş kareydi. Onu kesip birleştirerek 50 santim uzunluğunda bir parça elde etmem gerekti. Eğer rengarenk bir toka yapmak isterseniz de bu şekilde parçalar birleştirebilirsiniz yan yana. Parçaları yüzüne bakacak şekilde iğneledim. Önce 2 mm genişliğinde ve 2 mm dikiş adımı ile zigzag dikiş, sonra da 2 mm dikiş adımı ile düz dikiş yaptım. Bu şekilde görünüyor. Eğer overlock makineniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Özellikle kumaşınız çok atıyorsa. Her iki kenarı da diktikten sonra ölçüp 50 santim olacak şekilde kestim. Kumaşların yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyup uzun kenarları iğneledim. Ve düz dikiş, sonra da zikzak dikiş ile yine diktim. Buraya süs dikişi yapacağım. Bunu yapmasanız da olur. Ben görsel olarak beğendiğim için yaptım. Eğer ütülenecek bir kumaş kullanıyorsanız ütüyle açabilirsiniz dikişi. Kadife kullanıyorsanız ütülememelisiniz. Ben elimle açarak makinede düz dikiş yaptım o yüzden. Sonuç bu şekilde gözüküyor. Artık kısa kenarları birbirine dikebiliriz. Yüzü birbirine bakacak şekilde iğneledim. Ve buradan diktim. Fazlalığı kestim. Son aşamaya geldik sayılır. Bu boru gibi olan kumaşın tersi dışarıda olacak şekilde koydum. Üstteki bu iki kumaşı hiçbir şey yapmadan ortada bırakıyorum. Dıştaki kumaşları birbirine iğneledim. İğnelerken ortadan başladım. Daha sonra sağ ve solundaki kısımları da iğneledim. Buranın daha anlaşılır olması için bu kısmı hızlandırmadan paylaşıyorum. İlk olarak buradan dikeceğim. Daha sonra içte kalan parçayı çekip onları dikerek de ilerleyeceğim. İğnelediğim kısımdan başlayarak dikiyorum. İğneleri çıkarıp kumaşı düzelterek ilerledim. Biraz kaydırarak iğnelemişim çünkü. İğnelediğim kısım bitince içteki kumaşı çektim. Ve bunu çektiğimde az önce diktiğim kısmı içeriye aldım. Henüz dikmediğim kısım dışarıda kaldı. Ara ara iğneleyerek dikmeye devam ettim. En son kısımda yaklaşık 3 santim kadar boşluk bırakmak gerekiyor ki ters çevirebilelim ve oradan lastik de sokalım. Boşluğu bulup ters çeviriyorum. Ben 26 santim lastik kullandım. Siz isterseniz
Böyle bir parça kesip düğümleyip saçınızda bunu deneyebilirsiniz. Çok sıkı mı oluyor, gevşek mi oluyor? Ben 26 santim kullanacağım. 26 santimden toplu iğne ile işaretledim. Geçirirken çıkmaması için şu an kesmiyorum. Diğer ucuna da çengelli iğne taktım ve lastiğin içinden geçirdim. Daha sonra sonuna geldiğimde iki ucu da tuttum. İğnelediğim yerden kesip bunları birbirine düğümledim. Şimdi bu boşluğu da kapatacağım. Dikiş paylarını içe doğru katlıyorum ve iğneliyorum. Bu boşluğu dikişin görünmesini istemediğim için ben elde dikiş yaparak kapatıyorum. Siz makinede de burayı dikebilirsiniz. Bu iki kenarın arasından dikerek ilerleyeceğim. İğneye ip geçirdim ve düğümledim. Düğüm tokanın içinde kalacak şekilde gizleyerek dikmeye başlıyorum. Ara tel gibi yapacağım. Bir düz kumaşa batıp ilerisinden çıkıyorum. Sonra karşısındaki çiçekli kumaşa batıp onun ilerisinden çıkıyorum. Arayı bu şekilde zigzag gibi ilerliyorum yani. Arayı bu şekilde dikip sonra ipi çekerek kapattım. En sonda düğüm atmak için iğneyi batıyorum kenara. İğnenin etrafında ipi çevirip iğneyi çekiyorum. Fazla ipi tokanın içindeki boşluğa gizledim iğne yardımıyla ve ucundan birazını da kestim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Özellikle bir katı içeride bırakırken dıştakileri nasıl iğnelediğimi görmeniz için o kısmı hızlandırmadım. Neyi nereye tutturduğumu görmeniz için. Sorunuz varsa yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanala abone olup zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.